Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam kıvamı ve lezzetiyle tadan herkesin tarif sorduğu, kışlıkta saklayabileceğiniz köz biberli acuka sos tarifini paylaşmak istiyorum. Öncelikle 2,5 kilo kırmızı kapya biberi güzelce yıkayıp çekirdeklerini temizleyelim. Ben çekirdeklerini közlemeden temizliyorum. Bu şekilde çok daha kolay oluyor. Biberleri fırın tepsisine yerleştirelim ve 250 derecelik ısınmış fırında üzerleri kızarana kadar közlenmeye bırakalım. Daha sonra diğer taraflarını da çevirip yine közlenmeye bırakalım. Bu arada biberleri ben fırında közlemeyi tercih ettim. Sizler isterseniz ocakta da közleyebilirsiniz. Her iki tarafta közlenen biberleri derince bir kabın içerisine alalım. Kabuklarını kolayca soyabilmek için üzerine bir kapak kapatıp 15-20 dakika kadar bekletelim. Bu sırada bir baş sarımsağı kabuklarını soyarak incecik olacak şekilde robottan geçirelim. Sosumuza en son eklemek üzere bir tabağın içerisine alalım. Ve kabuklarını soyduğumuz 1 kilo Bursa domatesini robotun içerisine bölerek alalım. İncecik olacak şekilde çekelim. Genişçe bir tencerenin içerisine 1 su bardağı ben zeytinyağı ve sıvı yağ karışık kullandım. Tencereye alalım. Ve üzerine çektiğimiz domatesi ekleyelim. Üzerine 1 tatlı kaşığı kadar şeker ekleyip domates kendi suyunu çekene kadar yaklaşık 10-15 dakika kadar orta ateşte ara ara karıştırarak pişmeye bırakalım. Domates pişerken biberlerin kabuklarını soyalım. Bu aşamada pişen domatesi ara ara karıştırmayı ihmal etmeyelim. Kabuklarını soyduğumuz kapya biberleri robottan geçirelim. Suyunu çeken domatesin üzerine çektiğimiz kapya biberi ekleyelim. Üzerine 1 tatlı kaşığı kaya tuzu ve 2 dolu yemek kaşığı biber salçası ekleyelim. Acı seviyorsanız acı biber salçası kullanabilirsiniz. Benim salçam tuzsuz olduğu için ben tuz kullandım. Sizin salçanız tuzluysa tuz miktarını ona göre ayarlayabilirsiniz. Ve bu arada kullandığınız salça ne kadar güzel ve lezzetliyse acuka sosunuza o kadar güzel bir lezzet verecektir. Ben Antakya biber salçası kullandım. Yaklaşık 10 dakika kadar orta ateşte ara ara karıştırarak pişmeye bırakalım. Yaklaşık 10 dakika sonra ocağın altını kıstım. Bir 5 dakika kadar da kısık ateşte pişirdim.
Bu aşamada sık aralıklarla karıştırmayı ihmal etmeyelim. Bu aşamadan sonra diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Acuka sosumuz daha da lezzetli hale gelecek. Ama bu haliyle bile o kadar lezzetli ki isterseniz bu şekilde de tüketebilirsiniz. Soslarımızı koyacağımız temiz kavanozların içerisine kaynar suyu dolduralım. Videoda gördüğünüz gibi diğer kavanozları da kaynar sudan geçirelim. Ve temiz bir bezin üzerine ters çevirelim. Hiç kullanılmamış yeni kapakları da kaynatalım. Sosumuzun üzerine bir paket 7 türlü baharat ekleyelim. Bu baharatı bazı marketlerden veya baharatçılardan, aktarlardan bulabilirsiniz. İçinde 7 türlü baharat karışımı var. Sizler için açıklama kısmına isimlerini yazacağım. Kısık ateşte pişmeye devam eden sosumuzun üzerine baharatı ekleyelim. Bu baharat sosumuzun olmazsa olmazıdır. Çok güzel bir lezzet veriyor. Mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Ben üzerine 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz ekledim. Sizler isterseniz ceviz miktarını azaltabilirsiniz veya arttırabilirsiniz kendi damak zevkinize göre. Ve daha önce çekip hazırladığımız bir baş sarımsağı da ekleyelim. Kısık ateşte malzemeler iyice karışana kadar karıştıralım. Acuka sos seven biriyseniz bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli bir sos oluyor. Eminim ki denediğinizde sizler ve sevdikleriniz de çok beğeneceksiniz. Bu aşamada ocağın altı kısık ateşte kaynatmaya devam ederek kaynar sudan geçirdiğimiz kavanozlara dolduralım. Bir parmak boşluk kalacak şekilde doldurdum. Kavanozun ağız kısmını peçeteyle temizleyelim. Kirlenmediği için ben temizlemedim. Kaynattığımız kapakları da yine temiz bir peçeteyle kurulayarak iki geri çevirip sıkıca kapatalım. Ve kavanozu ters çevirelim. Bu ölçüden 3 tane yarım litrelik kavanoz acuka sos çıktı. Soğuyana kadar bu şekilde bekletelim. Soğuduktan sonra düz bir hale getirelim. Ve daha sonra sosumuzu buzdolabında muhafaza edelim. Uzun süre bu şekilde kalacaktır. Ben sizlere bir tanesini açıp göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kıvamıyla, lezzetiyle harika bir acuka sos oldu. Sosumuzu servis tabağına alıp üzerini düzeltelim. Ben üzerini cevizle süsleyerek servis ettim. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla ve sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için ve destekleriniz için teşekkürler.